Şimdi bugünkü konumuz abi Kars'a gelinir de kazeti, meşhur çorbaları, pitisi, cağ kebabı denenmez mi? Hengeli, hangel mi engel mi? Hangel. O yüzden sizlere Kars'a gelmişken hazır Kars kültürüne ait yemek videosu çekmek istedik. Hani öyle biz yemek kanalı değiliz, biliyorsunuz biz gezi kanalıyız. Gece çok güzel bir kar yağmış. Ya tam da otelin önünde araba. Bakın bir parmak boyunca dün geceden beri kar yağmış. Arabanın üstündeki karları temizledik de biraz ellerimiz üşüdü. Bakın. Bu arada yeni videoya hoş geldiniz dostlar. Özbekistan ve Kırgızistan videolarından da gördüğünüz gibi hani orada bir söz vermiştim size. Artık gittiğimiz her yerde böyle bir yemek videosu da yapacağız diye. Bugün sizlerle birlikte Kars'ın muhteşem lezzetlerini tadabileceğimiz güzel mekanlara gidip en önemlisi de hayatımızda ilk kez bir kazeti deneyimleyeceğiz. Evet. Onu da bu sefer artık deneyeceğiz. Evet. Çok da güzel kar yağıyor. Baksana ne güzel Çok yağıyor. güzel yağıyor, evet. O zaman videomuz tüm hızıyla başlasın. Başlasın. Burası dostlar, bakın Aslanlı Yol, Kars'ın en meşhur buluşma noktalarından biridir. Mesela sana diyorum ki aşkım aslan heykelinin olduğu yerde buluşuyoruz diyorum. Hemen ya burası ya da Ya orası. burada çiftler görüşüyor mesela. İnsanlar normal arkadaşlarıyla Buluşma noktaları buluşurken. insanlar. Kars'ın en böyle bilindik noktaları. Bir de biraz üstte de at var. At heykeli var. Evet, bir de o. bir de o var. İkisi. Kars'ın tam böyle nokta atışı yapabileceğiniz noktalar. Bu arada bir şey diyeceğim dostlar. Şunu yemek videosu ama şunu demeden geçemeyeceğim. Yollar çok berbat ne yazık ki. Bunu araç kullandığımız için daha da derin hissettik. Yani eğer video Kars Belediyesi'nin önüne düşerse lütfen bir el atalım yani. Dışarıdan gelenler için zulüm oluyor. Hadi buradakiler bir şekilde alışmıştır belki ama bizim için sıkıntıydı biraz. İlk durağımız olan Serhat Lokantası'na geldik. Evet. Serhat Lokantası'nda çorba içeceğiz. Buranın meşhur lokantalarından birisi. Çok da güzel çorbaları var. Biz daha önce çok içtik ve ilk geldiğimiz bölümde de direkt geldik buraya ısınmak için güzel bir çorba içmiştik. Evet, işkembe içmiştim. Bir önceki geldiğimizde kelle paça içmiştim bu arada. İkisi de çok güzel zaten. Ama şimdi sabah olduğu için biraz erken saatler mercimek çorbası için. Ve bugün çok yemek yiyeceğimiz için de hafifle başlayalım dedik. Aynen. Çorbayla güne başlatıyoruz. Evet. Haydi bakalım. Yine buraya oturalım. Selamünaleyküm. Evet, yine aynı yerimize oturalım. Abi bize 2 tane mercimek. Dostlar, size bakın menüyü de göstereyim. Burada kelle paça çorbası var, tırnak paça çorbası var, işkembe çorbası var, atom çorbası var, evelik çorbası var, mercimek çorbası var. Biz ağır gelmesin diye güne mercimekle başlıyoruz. Mercimek içerek günümüze başlayacağız. Özellikle atom. Atom öneririz. Geçen denemiştik. Çok güzeldi. Dumanı üstünde. Bakar mısınız? Çok sıcak. Yalnız hava buz gibi. Çorba inanılmaz sıcak. Farklı bir etki yaptı. Tadı güzel, gayet güzel. Tam bir anne çorbası. Çok güzel. Ve porsiyonu çok fazla gerçekten. Normalde dostlar Kars'ın kahvaltısı da meşhur. Hani böyle çeşit çeşit peynirleri bir tabakta böyle farklı farklı. Fakat biz dün kahvaltı denedik. O videoları ben buraya koyacağım. Ondan dolayı tekrar denemek istemedik. Denemediklerimizi biraz daha deneyelim dedik. Bir de bugün çok fazla bir şey yiyeceğimiz için kahvaltı çok fazla doyurdu bizi. Ondan dolayı çorbayla başlamak istedik. Hemen çorbayı yorumlayalım. Nasıl buldun? Çorba gayet lezzetli, çok güzel. Mercimek çorbasını her yerde standart aslında içebilirsiniz. Güzel oluyor genelde. Ama burası tabii ki çok lezzetli. Ama buraya geldiğinizde kesinlikle atom, ayak,
kelle paça, işkembe. Eğer bunları seviyorsanız mutlaka bunları deneyin Evet. arkadaşlar. Ya Merco ile başlamayın çünkü Aynen, şimdi aynen. biz hafif başlayalım diye Merco ile başladık da diğerleri bayağı bir ağır gelirdi. Artı ben bir de çok o tarz çorbaları içemiyorum. Enes içemiyor. Ben içtim. Çok lezzetli. Evet. O zaman karlar altında sıradaki durağımıza doğru biz adımlayalım. Kayma dur açılış yapalım. O kayarken biz açılış yapalım. İkinci noktamız olan Güneş Lokantası'na geldik dostlar. Şurada köşede yazıyor ama şu an kamerayı arabanın üstüne koyduğum için ondan dolayı aşağı doğru kayıyor. Evet. Burası konum olarak abi sanayi bölgesi tarafında bu köy garajın hemen dibinde kalıyor bu Güneş Lokantası. Yorumlarda da çok fazla buranın pitisi ve et dönerini yazmışlar. Biz de bir deneyeceğiz bakalım. Yalnız bayağı dolu. Hoş geldiniz. Merhabalar abicim, merhabalar. Buranın pitisi meşhurmuş abi. Biz bir tane piti istiyoruz. Bir porsiyonda et döner istiyoruz. Şimdi piti yemek için sabırsızlanıyorum çünkü Azerbaycan'da yedim. Kuyruk yağıyla yapıyorlar. O yüzden zaten çok lezzetli. Nohutlu bir yemek. Oradaki biraz ağırdı. Bana biraz ağır gelmişti. Bakalım buradaki nasıl merak ediyorum açıkçası. Ve Türkiye'de yemek daha keyifli olacak bence. Lavaş doğru aynı tabağa. Bunu nasıl yapıyoruz? Lavaşınızı ince ince tabağa doğru. Lavaşı ince tabağa doğru. Doğradıktan sonra suyunu sanırım Suyunu dökeceğiz. suyunu döküyorsun. Yedikten sonra da nohutla etini. Nohutunu ezip de yiyebilirsiniz. Pilav üstü de yiyebilirsiniz. O şekilde. Sade de yiyebilirsiniz. Anladım. Tadını merak ettim ya. Nasıl? He? Güzel. Pirinç gibi. Pirinç gibi. Et suyuna ekmek gibi. Güzel, çok güzel. Sen sever misin bilmiyorum da. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bak çok güzel. Çok güzel gerçekten. Ama benlik değil abi. Ben bu tarz olmuyor bende. Neden bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama gerçekten farklı bir lezzet denemiş oldum. Biraz ağır bu da ama lezzetli. Bu arada pitinin fiyatı dostlar 350 TL burada. Gayet iyi. Döner de abi 300 lira. Size bir de böyle salata getiriyorlar. Mis. Oo. Ete bakın. Nasıl tadı? Et çok güzel. Vallahi. Oo. Ağızda dağılıyor. Et çok güzel. Çok güzel. Piti bizden 10 üzerinden kaç aldı? 9. 9 mu? 9 verdim. Evet 9 ver. 10 üzerinden 9. Dokuz Bir verdim. puanı nereden kırdın peki? Lavaştan mı? Lavaş yani o normal her yerde olduğundan bir şeydir ama böyle et böyle dökülseydi böyle vurduğumda benden 10 üzerinden 10 alırdım. Abi geldi. O beklediğim an geldi. Ben direkt abi şöyle yapıp tadına direkt şöyle güzel bir şekilde bakmak istiyorum. Bir şey değil mi? Çok mu iyi? Etin aroması, etin lezzeti o kadar güzel, o kadar güzel ki. Bak abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Bol bol al ya. O ne? O ne o kadar? Bol bol batır şuraya çatalını. Lütfen şuraya çatalını bol bol batırır Çok mısın? güzelmiş gerçekten. Baharatlı gibi, kendinden baharatlı gibi değil mi? Çok güzel. Of of of. 10 üzerinden kaç? 10. Vallahi 10. Tabağı sildim, süpürdüm resmen. Ben dönerim manyak beğendim. Bu işte esnafçılıktır bak. Esnaf Çok böyle, güzel evet, bize böyle olur. karşıladılar ya. Ay düşüyordum. Kar bitmiş.
Yemeğimizi yedik. Artık yerler kaymaya başlar. Hafif. Dostlar bu arada biliyorsunuz, belki izleyenleriniz vardır. Kars'ta çekilen Veliaht filminin setine denk geldik. Burada çekiliyor, bu evde çekiliyor. Kartopu savaşı yapıyorlar. Eğlenceli Zor miydi? ya, ufacık sahne için çok fazla uğraşıyorlar. Evet. Veliaht'ı sen biraz izlemiştin, beğendin mi? Güzel miydi? Güzel dizi ama Kars'ta tabii ki daha güzel olmuş. Ben bırakmıştım, birkaç bölüm izledim sonra bıraktım. Son ben de Kars'ta çekiliyor diye, şimdi Kars'a geleceğiz diye bir merak etmiştim. Ondan dolayı son bölümüne bir bakmıştım. Hoşuma gitti yani, güzel. Bu savaşı sen başlattın. Al sana. Hayır. Hayır. Bu savaşı sen başlattın. Al. Al. Ağzıma geldi. Ah. Üşüdüm. Abi bu ne? Uf. Dizime geliyor, şuna bak. Dostlar, sıradaki noktamız Kars Peynir Müzesi. Burası Kars'ın zengin hayvancılık geleneği ve dünyaca ünlü Kars kaşarının hikayesini anlattığı özel bir müze. Gelin birlikte Kars peynirinin, Kars kaşarının, gravyerinin tarihine bir göz atalım. Burası süvari tabyası olarak inşa edilmiş. Şu anda peynir kültürünü anlatan bir müzeye dönüştürülmüş. Bakın bu kısımda bu coğrafyada yetişen bitki türlerini görüyoruz. Bakın şu mesela kaplan boğanmış. Bu kısımda sütün mayalanma, yani teleme kısmını görüyoruz abi. Bakın bu kısımda süzme işlemi yapılıyor. Bakın bu kısımda da presleme işlemi yapılıyor. Hani o yuvarlak gravyerlerin asıl yuvarlak haline dönüşme şekli burada oluyor. Kalıp yani. Burada da abimiz salamura işlemi yapıyor. Suyun içine sokuyor. Daha sonra da böyle raflara konuluyor. Raflarda da dinlendiriliyor. Ondan sonra da hazır hale gelmiş oluyor. Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi burada açılmış abi. Bakın burası da tipik bir Kars evi modelini sunan bir oda. Bakın meşhur kazeti. Hengel. Burası da tipik bir Kars evinin içerisi. Şöyle gözlemleyebiliriz. Divan L şeklinde. Dostlar, Peynir Müzesi'nin girişi kişi başı 100 lira. Kart ile ödeme yapıyorsunuz, nakit geçmiyor. 100 lira verip içeri girip peynirin tarihini gözlemleyebilirsiniz. Tutun, kayma. Gerçi kayarsan bana dokunursun. Ben de aşağı doğru kayarım. Nuri Bilge Ceylan'ın Kader filmi var. O Kars'ta çekilmişti. Biz onu ara ara açıp izleriz böyle. Güzel. Kars anılarımız depreşince. Kimisi Nuri Bilge Ceylan çok sever, kimisi hiç sevmez. İzletiyor Şu ama. an orada çekiliyor. Güzel. Aa evet, çekim var bakalım. Şurada yine çekim var. Çeltikov Otel'e doğru gidiyoruz da dostlar. Şu an Çeltikov Otel'in önünde yine Veliaht'ın bir kısmı çekiliyor şu an. Dostlar, Kars'ın en ikonik yapılarından birisi olan Çeltikov Otel'in dibindeydik. Aslında orayı gösterecektik de Veliaht'ın çekimleri vardı. O yüzden orayı çekemedik sizlere. Şimdi sıradaki noktamıza doğru ilerliyoruz. Şimdi peynirin tarihini gördük. Peynir Müzesi'ni gezdik. Sırada ne var? Peyniri alacağımız nokta olan Malakan Peynircilik var. Şimdi içeri gireceğiz. Hem size peynir fiyatlarını, kaşar fiyatlarını göstereceğiz. Hem de tanıtımını yapacağız. Hadi gelelim. Selamun aleyküm. Abi çekim yapıyorum. Sıkıntı olur mu? Cansın.
Nasıl? Güzel. Boğatepe köyünden misin abi sen? Yoksa Erzurumlusun. Bu Atepe'nin ürünlerini satıyor. Anladım. Bu ne peynir abi? Bu eski kaşar. Bu daha güzel. Evet. Vallahi. Bu da gravyer peyniri. Biraz daha denemedik değil mi hiç? Gravyeri denemedik. Dün acaba kahvaltıda var mıydı? Yoktu. Gravyer yoktu. Çok güzel. Bir önceki daha iyi. Bir bu yarım kilodan alalım, bir de diğerinden alalım. İkisinin farklı olsun. Hadi gel girelim. Kimse yok, hazır. Selamünaleyküm. Çekim yapıyorum, problem olur mu? Süpersin. Bize şu kaşarı bir anlatır mısın güzelce ya? Eski kaşarı mı? Eski hepsine bahset. Video çekiyoruz. Gravyer kaşarı 14 kilo sütten oluşuyor. Bir mikrofonu vereyim sana. Bence şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Şunu al. Ben bir 2 dakika otur, ben sana bir çay söyleyeyim. Fuat Uluman ben. Fuat abi memnun olduk. F.U. Fuat Uluman. Fuat Uluman memnun olduk abi. Ben Ünes. Yaş kaçtı abi? Kaç olur? 50 varsın. Neyse ben akşam yemeği ikram edeceğim. Kars lezzetleri videosundayız abi tam üstüne. 71. 71. Oy maşallah. Dinçsin ama ya bayağı iyisin. Buralarda yaşamanın verdiği şey olsa gerek. Bak kapılarımız açık. İşte geçenlerde İstanbul'da doktor misafirlerimiz vardı. Gelmişler. Dedim Kars'a geldiniz mi derler ki ne düşün. Arabana çıktılar. Bak şimdi sen mesela hanımefendi önünde gitsin, tamam mı? Saat gece 10'da. Sen arkadaşlar git. Ben evine gideceğim. Hemen derler ki ablacığım bak ben öyle git. Oradan sağa dön, orada da bir ne sor size gösteririm. Evet, misafirperverler gerçekten abi. Misafirperversiniz yani. Memleket nere? Benim has İstanbul'un yerlisi, eşimin Manisa. Boş ver abi, sen bize Kars peynirini, kaşarını anlat ya. Satan adam kaşara kötü diyer mi? İstanbul'dan geldik, bilmiyoruz. Nasıl yapılır, nasıl oluyor? Bu peynirin bir anlat bize. İsmim Fuat Uluman. Fuat abi, memnun olduk. Ben Ünes, eşim Fatma. Kars kaşarının, Kars peynirinin, çeçilin, gravyerin tarihini böyle bize adam gibi anlatan kimse çıkmadı açıkçası. Bak Fatma Hanım, o karşı bayana bak. O Malakan'dır. Malakan demek süt içen demektir. Süt içen. Bu Kars'ta yaşayan Malakan mı abi? Bu beyaz bustur yani bunlar Malakanlar. Beyaz buzlar. Zaten bu peynir bunlardan kalmadır. Kaşar peyniri. Şimdi kaşar peyniri, sütler biraz şimdi kalitesizleşmedi de hayvanlara yem falan veriyorlar. Onun için yani 11-12 kilodan 1 kilo kaşar elde ediyoruz. Sonra bizim hayvanlarımız cins hayvandır. 10-12 litre süt verir ama mesela bir batının hayvanları 30, 35, 25, 40 kiloya kadar sütü gider. Ama kalitesizdir, sütü yağsızdır. Bizim sütlerimiz yağlıdır. Mesela onların 20 kilodan bir kaşar çıkar, bizimkilerinden 10 kilodan bir kaşar çıkar. Bu kaşar beyaz peynir yapılır, süt gelir, büyük spiratörler. Onlara dökülür, orada maya atılır. Bir 40 dakika falan kalır. Ondan sonra beyaz peynir deneme dediğimiz o çıkar. Onu baskıya alırlar. Baskıdan sonra bu pastırma doğrama makineleri gibi makine var. Onu atarlar, böyle dilimlerler. Baskıda kalır. O acı suyunu falan atar. Acı suyunu attıktan sonra tam maya kıvamına geldi mi buharlı kazanlar. Yani buharlı deyince de aralarında su, içinde de su var. Fakat o buhar ısıtıyor onu. Orada 2-3 dakika pişirilir. Sonra tezgahlar vardır. Onlara atılır. Usta yoğurur. Kalıplara koyar. Bir gün kalıpta kalır. İkinci günü kalıptan açarlar. Sergileri vardır. Oraya dizerler. 2 gün falan orada kaldı mı böyle kenarları falan kurur, sarılmaya başlar. Bundan sonra bir başka odaya alırlar. Orada da bir 3-4 gün kalır. Ondan sonra dinlenme yeri var. Orada 1 ay falan kalır. 1 ay sonra bunlar ambalaj olur. 5'er tane falan ambalaj olur. Bundan sonra soğuk hava deposuna atır. Bizim kaşarlarımız 2 yıl falan dayanır. Mesela bizim hayvanlar 1000 hayvan bir arada otlar. Yaylalarımız boldur bizim yaylalarımız. Sütlerde yağlı olduğu için 2 yılı geçti mi acıma yapar. Yağını biraz fazla alırsak yapmaz acıma. Yağlarını almadığım için 2 yıl dayanır bizim kaşarlar. Ondan sonra tezgahlara koyulur, satılır. Şu an yaşayan Malakan var mı abi burada? Burada Tanıdığın falan. var 1-2 tane var. Burada merkezde mi yoksa civar köylerde falan mı var? Yakın köylerde var. Rus dişçi vardı, Trafo. Kardeşi Vaso vardı. Ona ben dedim ki ya siz bu kızlardan kimle ne veriyorsunuz falan.
Dedi benim kızım bir Müslüman Türk'üyle arkadaşlık etmiş. Demiş eve gitmişler. Abisi bakmış hanımına ayaklarını yıkatıyor. Geldi dedi ki baba ben bunlarla evlenmem. Dedi ki ben daha Müslümanlara ben kız vermem. Hadi ya. Hanımlarının ayaklarını yıkatıyor. Annemin 83'te dişlerini falan yaptılar. Pek hicren falan değildi ama mesela 83'te yaptı. Annem 2007'de rahmetli oldu. O dişler hiç olmadı, bozulmadı. Bayağı Böyle çok sağlam, düzgün adamlardı yani. güzel. Tamam mı? Kiziroğlu köyü var burada, Susuz'un üstünde. Türküsü olan da O köy değil mi? evet, Kiziroğlu Mustafa Bey. Asıl Köroğlu o şeyde, Bolu dağlarında. Tamam mı? Fakat orada da şey var. Kizir bekçi demektir. Tamam mı? Bekçinin oğlu. Tamam mı? Anladım. Adam bakmış ki birisi hayvanlı öküzler, araba koşuyorlar. Öküzlerin arabasını dövünce, öküz dövünce o Malaka'nın zoruna gitmiş. Oraya bir köprü yapmış. Bu gelince öküz tam şey yapmamış, köprüden düşmüş. Köprü deyince devasa köprü değil. Ufak karık suda ne? Ha, bu kadar mesela şey. Adama sopa atmış. Vay sen nasıl şey yaparsın? Bunu niye geniş yapmadın diye ben de öyle. Diyor ki ey Müslüman ben ne yapayım? Ben sana köprü yaptım sen öküzünü sürmedin. Aynen öyle. He. Dilbele baktım dedim ki ya bu çok asılzade adam. Fakat dedim ki anası boşalak. Yani anası pek şey değil. Bu anasına çekmiştir. Bana teşekkür edeceğini. Ben de yardım ediyorum ki arabayı kurtaralım. Burada onlara asıl bizimkiler zulüm etmişler. Sevmişler adamları. Mesela değirmenciydiler onlar. Bu un şey yapardılar. Onların hanımları çok güzel ekmek pişirirdi. Öyle lavaş deriz böyle güzel ekmek pişirirdi. Zaten onlar bizimkiler hep hor bakar, tepeden bakar. Lan gavur bunlardan bize ver. Tamam Müslüman sana vereyim tamam. Götürüyor hanım ekmek pişiremiyor. Geri geliyor ertesi günü. Lan sen nasıl un verdin ki ekmek olmadı? Ey Müslüman otur. Ben diyor sana unu verdim. Termaşı da vermedim de. Onlar hanıma termaş derdiler. Termaşı da vermedim ya. Senin hanımın çekememiş. Ben ne yapayım? Yani onu pişirememiş o. Ya demiş ben sana unu verdim. O termaşı da vermedim ya. Şimdi bu da Kars 40 yıl Ermenilerden iç içe yaşamış. Ruslarla Ermenilerle. Burada yani onlar da zulüm etmiş. Mesela benim babaannem Hacı Kalu Deresi var. Cevahir Hanım. Orada şehittir. Öldürmüşler. Ermeniler mi öldü? Ermeniler öldürmüş. Ha bunlar da Ermeni öldürmüş. Tabii. Mesela şimdi Hani'ye gideceksiniz. Subatan köyü var. Orada mereklere doldurmuş yakmış yani bizimkilerini bunlar yakmış. O bunlar onlara. Savaş yani şimdi orada. Tabii. Onlar da zulüm etmiş. Bizimkiler de etmiş falan. Yani bayağı şeylerde kaldı yani Kars. Ha Kars'ın halkı olarak iyidirler. Yani bura yabancıyı sever, misafiri sever. Bizim burada bazen şeyler. Bak benden iyi geçin ha seni Şırnak'a sürdürürüm. Allah Allah. O memurlara kızardılar yani. Bak benden iyi geçin ha seni Şırnak'a sürdürürüm. İstanbul'da Kürt İdris vardı. Eski mafyalardan. Şimdi Kürt kızı İdris, biliyorum. Kızı Bilmiştik şeydir, biz. gelini bu Erol Esra değil mi? Kimi? Erol Esra mıdır o? Erol Esra. Şimdi bu çeçil oluyor değil mi abi? Bu çeçil. Onun yağı alınır. Yağı alınır. Şimdi bir tatlı su, süt bir de ekşi süt. Birbirine karıştırır. Kazanda kaynatılır o. Tamam böyle karıştırdıkça o öz peyniri verir, şıratı bırakır tamam mı? Bu gravyer oluyor değil mi abi? Gravyer. Bu Eski peynir bir de taze peynir. taze peynir. Eski taze yenilmez. Mesela beklettikçe. Tazeler biraz mesela diyelim 1-2 aylıktır. Eskiler 7-8 aylıktır öyle. Eski kaşarın içinden çıkana malakan mı deniliyordu abi? Yok. O büyük tekerler usta böyle şey der. Ortada hafif böyle şey etti mi de onu kalıba koyar. O fazlalığı çıkar. Anladım. Göbek diyeriz. Malakan. Hani şey diyorlar tamam mı? Kollap diyorlar. Malakan diyorlar. Şimdi değil. Farklı İsim isimleri değiştiriyor. oluyor. Anladım. Dostlar, vallahi bak şans eseri gördünüz 2 tane yere girdik biz. İkisi de açıkçası suratımıza bakmadı. Ondan sonra yolda yürürken bu Eren mandıracılığı gördük. Hadi dedim Fatma'ya dalalım direkt ya dedim ne olacak. İçeri bir daldık bir girdik.
Fuat amcayla tanıştık. Fuat amcayla bir muhabbet ettik. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Artık Kars'ta bir amcamız oldu bizim. Fuat amca sağ olsun. Çok da güzel, inanılmaz iyi niyetli, inanılmaz güzel kalpli bir amcaya denk geldi. Güzel bir şekilde zaten anlattı bize her şeyi. Hop şöyle gelelim, ezmesin bizi. Fuat amcaya sorduk. Biz dedik Kars lezzetlerini çekiyoruz. Kaz eti yemedik. Kaz etini nerede önerirsin bize dedik. Evet. 1855 Gazi Restorant'a gidin dedi ve şu an Gazi Restorant'a geldik. İçeri gireceğiz. Kaz etini yiyerek Kars lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, bu şekilde geldi. Ben ilk deniyorum. Çok teşekkürler. Çok farklı bir tadı var. Farklı evet. Çok şey ya böyle Tavuğa desen tavuk değil. tavuk değil. Bir hafif tuzlu. Evet. Beğendim. Tabii canım, Bayağı çok güzel. beğendim. Et sevmeyen ben bayağı beğendim. Bir şey değil mi? Ben bir tadını bildiğimi fark ettim biliyor musun? Çünkü bizim tabii böyle değil eminim. Kars kazı farklıdır tabii ki ama bizim küçükken kazlarımız vardı. Kaz eti yemiştim ben. Yedin mi? Ya yedim ama tabii Kars kazı gibi değil. Nasıl yemiştin? Küçüktüm o zaman. Babam kesmişti yemiştik. Yani direkt normal tavada falan mı pişirdiler? Nasıl Böyle. oldu? Izgara Yani mı? pilav kaz. O şekilde yemiştik. Bulgur pilav aynı böyle kaz. Aynı böyleydi aslında. Anladım. Yani o yüzden biraz tanıdık geldi Tanıdık bir çocukluğumdan. tat. Çocukluğuna indin o zaman. Evet. Ben ilk kez yedim. Gayet de keyifli. Yanında da dostlar turşusu geliyor. Yoğurdu geliyor ve bulgur pilavı geliyor. Biz bir de hangel söyledik. Bir çatal alıp tadına bakmak ve size hemen aktarmak istiyorum. Çok güzel bir lezzet gerçekten. Soğanın aroması geliyor, hamurun aroması geliyor. Çok güzel ya. Bir ben bakayım. Çok güzel. Direkt zaten bol soğanlı olurmuş bu. Evet. Ve tadı da direkt damağınızda. Hayatımda ilk kez kaz eti denedim. Sabah akşam demeyeyim de haftada böyle 2 kere 3 kere ben yiyebilirim yani biliyor musunuz? O derece hoşuma gitti. Doğu insanı gerçekten böyle yapıyor bak. Et yemiyorum ben. Doğuya geliyoruz. Bitlis'te mesela Siirt'te büryan yedim bak. Ben et yemiyorum normalde. Fatma hayatta bana et yediremedi bak. Küçükken de böyleydim. Ailem hayatta et yediremiyordu bana. Değişik ya. Buralarda yemek gerçekten farklı. Tadı da farklı ama gerçekten hani böyle evde bizim o evlerimizde pişen etler biraz daha ne diyeyim hani böyle farklı oluyor. Ama bu bölgelerdeki etler hayvanından da kaynaklı. Biz marketten Çok değişik alıyoruz oluyor. Yani. Aynen. Bizim burayla ilgili çok farklı bir anımız var aslında bu restoranla ilgili. Bir önceki geldiğimizde Kars'a otostopta biriyle tanıştık. Hemen hemen yaşlarımız yakındır. Çok yaş farkı yoktu. Burada onunla yemek yemiştik. Sağ olsun. Yani burayı seviyoruz o yüzden. Atmosferi de güzel. Yemekleri de güzel gerçekten. Dostlar kaz eti ve hangel işini de hallettik. Ben beğendim ya. Gerçekten evet. pahalı olmasının sebebi buymuş. Gerçekten Ama tadı yine de lezzetli. çok pahalı bence. Gene de evet ya. Pahalı yani. Gerçekten Evet. bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Porsiyonu sanırım 1500 lira falan. 500 lira evet. İşte 400 lirada galiba Hangel. hangel tutuyor. Oy. Aman dikkat. İçeceklerle 2050 TL verdim. Bir tık daha düşük olabilirdi bence. Bence Diye düşünüyorum. 700 lira yeterli. Bence. Ama tabii yapımı zor. Bu tada gelmesi için gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Anlayabiliyoruz yani. Ama gene söylüyorum. Fiyat bir tık fazla ya. Gerçekten şimdi doğruya doğru bunu söylemek gerekiyor. Yani iyi yönleri olduğu gibi kötü yönlerini de söylememiz gerekiyor sonuçta. Fiyat performans açısından gayet lezzetli ama fiyatın bence bir tık daha düşürülmesi gerekiyor. Bugün çorbayla başladık. Daha sonra piti yedik. Döner tattık. Onun yanında kaz etimizi yedik ve hangeli de yedik.
Kars'ın sadece kaz eti meşhur değil. Bir de cağ kebabı varmış. Biraz midede yer açtıktan sonra cağ kebabını denemeye geldik. Şimdi cağ kebabını afiyetli bir şekilde mideyi doldurarak karnımızı doyuracağız. Daha sırada rotalar da var ama yapacak bir şey yok. Bir cağ kebabını da deneyelim. Eyvallah, sağ olasın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Biz cağ kebabı yemeye geldik. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kars gerçekten ufakmış ya. Sabah Güneş Lokantası'nda karşılaştığımız abilerle az önce burada da karşılaştık. Şimdi söyledik cağ kebaplarını gelecek. Biraz da üşüdük tabii. Hava biraz eksi derecelerde şu an. Kar yağmıyor ama böyle yürüdüğümüzde sıkıntı oluyor, böyle kayabiliyoruz. Toslar cağ kebabımız geldi. Sıcak sıcak, daha yeni böyle çıkmış. Hemen denemek istiyorum. Oo, sıcak ama muhteşem. Lezzetli. Erzurum'daki mi bu? Kıyaslama yapabilir misin? Yapacağım. Yapabilirim. Yap. Çünkü Erzurum'da da sen böyleydin, ben dürüm de yedim. Evet, şimdi Erzurum'da yediğimde arkadaşlar şu yağ kısımları yoktu. Bu yağlı biraz daha. Lezzetsiz değil tabii ki, çok lezzetli. Cağ kebabı yağlı olur ama. Erzurum'daki böyle değildi. Yutması zor. Sürekli çiğnemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama yani ikisini karşılaştıracak olursam benim tercihim Erzurum. Bak şimdi bu nasıl yenecek biliyor musun? Bunu alacaksın. Bu lavaşı alacaksın böyle. Buradan bir tane alacaksın. Ondan sonra buradan mezelerden abi koyacaksın içine böyle. Bol bir şekilde. Dürüm yapacaksın kendine. Muhteşem. Bu arada bir de size bir taktik vereceğim. Ayran içerken biz ne yaparız abi genellikle? Böyle vururuz değil mi? Yanlış. Sakın bunu yapma bir daha. Şöyle kıvır abi. Tamam mı? Al bunu. Bak sadece ufak bir dokundur. Sonra sok. Bitti. Bu kadar. Siz yeterleyene kadar ben getiriyorum. Öyle mi oluyor? Yeterli mi? Yani ben tokum aslında da. Aynen, Fatma için yeter de ben yerim. Sıkıntı yok. Ya öyle mi oluyor? Burada öyle miymiş? Bunu ustam size kesti hocam. Vallahi. Eyvallah. Ustadan özel bir cağ geldi dostlar. İkisinin de lezzeti hemen hemen aynı aslında ama bunda yağ olduğu için biraz daha böyle tatlı geliyor insana. Evet. Cağ kebabı yağlı olur. Değil mi olur? Tabii. Ama ben bir şey diyeyim mi? Bilmiyorum ama Güneş hiç yemediği kadar et yedi bugün. ben çok sevdim ya cağ kebabını. Güzel. Hadi size bir soru soruyorum abi. En fazla böyle şiş olarak kaç şiş yiyebilirsiniz cağ kebabı? Abimiz, buradaki çalışan bir abimiz 45 şiş yemiş. 40 şişine iddiaya giriyor ve 45 tane şiş yiyor. Maşallah. Biz bak 2 taneyle tamam diyoruz yani, doyuyoruz. Allah abi helal olsun. Süper. Sağ ol. Dostlar, bugün kendimi böyle şey gibi hissediyorum ya. Neydi o hani karakter vardı ya Hamdi Alkan'ın. Ne Naz diye bir şey, Gülnaz mıydı? Neydi o karakter? İsmini unuttum. Ben buraya fotoğrafını koyacağım onun abi. Öyle bir doluyuz yani. Sıradaki lezzete geçiyoruz. Sıradaki durağımız tatlıydı dostlar. Bakın Helvacı Ali'ye gelmiştik. Helvacı Ali de 2021-2024'te Survivor'a helva göndermiş. Burada helva ile kapanış yapacaktık da yapacak bir şey yok. Sonraki kahve, çay molası vereceğimiz ve günün en sonki kısma geçeceğimiz yere doğru ilerleyelim. Yemek videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Buraya kadar sabırla bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tatlıyla kapanış yapmak isterdik fakat tatlıcı kapalı olduğu için ne yazık ki tatlıyla kapanış yapamıyoruz. Çayla kapanış yapıyoruz. Burası Kocatepe Kafe 1919, tam Kars Kalesi'nin hemen altında bulunuyor. Burayı tavsiye ederiz. Buraya gelin. En sevdiğim tarafı da ortak çalışma alanı var. Bilgisayarlarınızı koyup güzel bir şekilde çalışabiliyorsunuz burada. İnterneti de çok güzel. Evet, interneti de gayet iyi yani. Otellerin internetlerini bilirsiniz, sıkıntı. Biz bir de freelance çalıştığımız için ondan dolayı burası gayet
memnun kaldık yani 2-3 gecedir de buraya geliyoruz. Bu videomuzda neler yaptık şöyle bir günün özetini geçecek olursak. Biz sabah başladık ama saatlerimiz yani 9-10'a geldi. Bakın 9.30 yani bir gün sürdü bu videonun çekimi. İlk olarak çorbayla başladık. Evet. Çorbamızı içtikten sonra Güneş Lokantası'nda ne yedik? Piti ile döner yedik. Piti ile döner yedik. Piti'yi sevdin. Evet, güzel. Tavsiye eder misin? Tabii ki kesinlikle denemelisiniz. Çok yani biraz sadece ağır. O da kuyruk yağından dolayı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Iğdır bölgesinde de bozbaş diyorlar dostlar Piti'ye. Azerbaycan'da da tabii piti diyorlar. Azerbaycan pitisi de daha farklı. Fatma Azerbaycan pitisini de tattı Azerbaycan'da. Daha farklı. Onlar lavaş değil. Burada mesela lavaşla. Orada böyle kıtır ekmek. Bölgeye göre değişiyor demek ki. Burada da böyleymiş. Bunu da görmüş olduk. Ardından çıktıktan sonra Peynir Müzesi'ne gittik. Peynir Müzesi'nin tarihini inceledik. Tarihini gördük hep beraber. Oradan çıktıktan sonra da Otel Çeltikov'u göstermek istedik sizlere dostlar. Çok tarihi, çok da güzel bir otel aslında. Fakat önünde dizi seti olduğu için ne yazık ki orayı çekemedik, es geçtik. Ardından Fuat amcamızla tanışmamıza vesile olan Eren Mandıracılığa girdik. Çok da güzel, keyifli bir sohbet geçti. Ondan sonra gittik otele, biraz dinlendik, yediklerimizi hazmettik açıkçası. Çünkü gerçekten fazla dolu dolu yedik böyle. Hatta böyle yani bayağı bir tıkadı bizi. Bir de şimdi hep et yiyorsun, öyle böyle yağlı şeyler yiyorsun, daha da tıkıyor. Akşam üzeri çıktık. Buranın meşhur bir yemeği daha varmış. Neymiş abi? Cağ kebabıymış. Cağ kebabını da denemek için Kosor Cağ kebabına gittik. Orada da gerçekten muhteşem karşılandık. Muhteşem de bir lezzetti bence. Çok güzel. Tabii beğendim. Ki. Evet, ben de beğendim. Sadece Erzurum'la kıyasladım ama bence ikisi de lezzetliydi. Hatta ben şeyi sordum, abi açık değildi galiba kamera. Bu dedim sanki biraz Erzurum'a göre dedim yağlı mı dedim. O hayvandan dolayı olduğunu söyledi. Tabii ki o değişiyor. İllaki değişir ama lezzet aynı. Güzeldi. Orayı da tavsiye ederiz. Oradan çıktık. Yavaş yavaş yürüye Kars Kalesi'nin altında bulunan bu mekana gelmiş bulunduk dostlar. Burada da kapanışımızı yapalım dedik. Türkiye'de olsun ya da farklı ülkelerde olsun böyle lezzetleri, sokak yemeklerini, işte o yöreye ait lezzetleri denememizi isterseniz dostlar aşağı yorumlarda mutlaka belirtin. Biz yemek kanalı değiliz biliyorsunuz. Hani o yemek kanallarıyla da kıyaslama yapmayın abi, işte şu çok güzel çekiyordu, siz böyle kötü çekmişsiniz falan filan diye de peşin söylüyoruz. Bak hani o tarz bir kıyaslamaya girmeyin lütfen. Çünkü biz hani gezi bir kanalıyız. Gelmişken de burada da bir buranın yöresel lezzetlerini bir çekelim istedik. Tabii tutulursa devamında çekeriz gittiğimiz her yerde. Tabii tamamen size kalmış artık durum. Bu arada yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki bu videoların çok fazla kişilere ulaşması lazım. Çok fazla kişilere ulaşması için de bu 3 kriteri yapmamız gerekiyor. Çok zor değil. Bunları yaparsak hem biz mutlu olmuş oluruz hem de daha güzel yerleri sizlere göstermiş oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Kars macerasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çay da güzelmiş ha. 120 lira. Böyle kocaman bir fincan. Hadi iç bakayım İstanbul'da böyle bir kocaman fincana 120 liraya çay. İçebilir misin?